Merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Ben Peri, İtalya'da yüksek lisans yapıyorum ve buradaki hayatımı YouTube kanalımda paylaşıyorum. Geçen hatta yine videoya da çekmiştim. Geçen bir ara sushi yemeye gitmiştik burada bir yere. Ve her şey o kadar güzel, o kadar tazeydi ki o günden beri canım o sushi'den çekiyor. Böyle benim kafamın arkasında düzenli olarak yemek dönüyor. Yemek kombinasyonları, yemek videoları gibi aynı. Ve bu sushi, bu yediğimiz sushi çok dönüyor kafamda. O yüzden artık dayanamadım ve arkadaşlarıma dedim ki tekrar gitmeliyiz oraya. O yüzden şimdi yine sushi yemeye gidiyoruz. Aslında sushi için bir tık erken bir saat bence. 12'de gidiyoruz. Ama sınırsız sushi bu arada. 15 euroya sınırsız sushi ve mükemmel bir fiyat yani bu. O yüzden çok fazla yediğimiz için bir şey yemeden gitmemiz gerekiyor yani. Sadece belki kahvaltı niyetine minik bir meyve falan. Yoksa gerçekten bayağı doluyor insan. Şimdi hava çok soğuk ve çok kapalı ama ben koşa koşa gideceğim. Tekrar merhaba. Dün günün ortasında bitti video. Dün çekemedim sonra. Çünkü böyle o kadar dinlenmeli bir gün olarak geçti ki sonrası. Arkadaşlarımın odasına gittim, kızların odasına gittim, yurt odasına. Ve böyle çay içtik, dinlendik. Oraları da çekemedim o yüzden. Şimdi üstten de mesaj geliyor. Gel odama çay içelim diyor hanım. Artık hanımı tanıyorsunuz bence. Sağ olsunlar. Ahmet'in yokluğunda kimse beni yalnız bırakmıyor. Her gün bir şeyler yapıyoruz. Her gün bir şey oluyor zaten. Ama bugünden sonra bir tık yalnız kalmaya da ihtiyacım var. Bugün yalnız değilim. Bugün Dinara ile kalacağım. Hatta şimdi Dinara ile buluşacağız. Ama gerçekten şu son günlerde o kadar çok birlikteyiz, o kadar çok bir şey yaptık ki ben tek başıma hiçbir şey yapamadım. Birazcık böyle kendi kendime, rutinlerimi, kendi kendime yapmayı sevdiğim şeyleri yapmayı özledim şu anda. Rutinlerime geri döneceğim için çok mutluyum. Çünkü bir önceki videomda da bahsediyordum. Burada 2 haftadır Noel tatili olduğu için her yer kapalı. Ben şu an zaten yine Sperandiye yurdundayım. Çünkü kütüphaneler kapalı olduğu için buranın çalışma odasına geliyorum. En azından çalışabileceğim bir yer olsun diye yani. 2 haftadır her yer kapalı. Herkes tatil modunda ve tamam güzel ama işte biz Noel kutlamadığımız için, ailemizle olmadığımız için beni biraz sıktı artık bu tatil modu, rehavet modu. Ben artık rutinlerime, kütüphaneme, Salarosa'ya geri dönmek istiyorum. Mensa'da hiçbir yer açık değil, sadece ana yemek açık. Mensa açılsın istiyorum düzgünce. Bizim kendi kaldığım yurdun San Miniato'nun mensası da açılsın istiyorum. Bugün yine bir bayram bu arada. Yani böyle bir bayram içinde bayram gibi yaşıyorlar. Bugün de Epifania bayramı. Ama neyse ki bu bayram için şey diyorlar. Diğer bütün bayramları süpürüp götürüyor gibi bir tabir varmış. Bugün artık son gün çünkü. Yarından itibaren çok şükür normale dönülüyor. Biz de işte şöyle son bir rutinlerimize normale dönmeden önce bugün Dinara ile bir Girls Night yapalım dedik. O yüzden işte bugün birlikte yemek yapacağız. Bir şeyler yaparız, vakit geçiririz işte. Ama onun öncesinde şimdi buluşacağız. Markete gideceğiz. Bir de bu Epifania bayramı için Campo'da yani meydanda bir şeyler olacakmış sanırım. Bu Epifania'da bir işte cadı var. Ya aslında İtalya'nın Santası, Noel babası gibi. Bu cadı iyi çocuklara şeker, kötü çocuklara kömür veriyor. Sanırım o cadı gelecekmiş Campo'ya. O yüzden bir ona da bakabiliriz.
Tekrar merhaba. En son Dinaralarda çektim. Bu gece zaten Dinara'yla kaldım. Böyle pijama partisi yaptık tam lisedeki gibi. İşte önce birlikte yemek yaptık. Sonra böyle çok saçma bir romantik komedi izledik. Ve film bittiğinde saat 12 civarıydı. Ama biz sabah 6'da uyuduk. Yani sabah 6'ya kadar konuşmuşuz. Şu an düşününce bir çok geldi. Çünkü benim hayatımda hiç bu kadar uzun süre kesintisiz bir şekilde İngilizce konuştuğum da olmamıştı. 12'den 6'ya kadar sadece bu yatakta konuştuğumuz, bir de bunun öncesi de zaten var. Hatta böyle bir noktada ben o kadar yorgun ve uykuluydum ki çok basit kelimeleri bile unutuyordum artık. Ama işte konu kız kıza sohbet olunca ne kadar yorgun olursan ol ya o konuşmayı yapıyorsun. O konular konuşuluyor bir şekilde. Ama yani çok özlemişim. Çok ihtiyacım vardı böyle bir şeye. Yani liseden beri en son ne zaman böyle bir arkadaşımda yatılı kaldığımı ve böyle film izleyip konuştuğumuzu hatırlamıyorum bile. Ve bu kadar geç uyuduğumu. Böyle bana o daha eski sevdiğim duyguları hatırlattı. Böyle bir kız arkadaşınla o baş başa vakit geçirmek, o böyle uyumadan önce yapılan konuşma, birlikte film izlemek, birlikte bir şeyler pişirmek falan. O böyle eski duyguyu unutmuşum yani. O böyle duygunun tatlılığını, sıcaklığını unutmuşum. O yüzden böyle çok güzel oldu benim için. Böyle bu sene bunun gibi birkaç şey daha yapmak istiyorum. Yani eskiden yaptığım, çok sevdiğim ama artık unuttuğum, bir şekilde yapmadığım bazı şeyleri düşünüp hatırlayıp yapmak istiyorum bilinçli bir şekilde. Benim bu seneye dair max hedefim bu. Böyle artık şey yapmıyorum. Eskiden çok yapıyordum ve çok seviyordum. Kameraya bakmadan konuşuyormuşum. Şu an fark ettim. Böyle eskiden bu sene yapılacaklar listesi yapıyordum sürekli. Ya işte birçok insan gibi kendimce hedeflerim oluyordu. Ama bıraktım çünkü yapamıyorum. Yani gerçekçi olmuyor o listeler benim için. Ben sadece Ocak ayı boyunca motive oluyorum ki insanların birçoğu da böyle zaten yani. Ocak ayından sonra benim o motivasyonum düşüyor ve o liste unutulup gidiyor. Bir de bu sene artık ajanda da almıyorum. Ben normalde böyle kırtasiye ürünleri, defter, kağıt bir şey yazayım, çizeyim çok severim. Ama ajandalarım o kadar utanç verici ki sadece Ocak ayında yazmışım. Ya Ocaktan sonra yazamıyorum. O yüzden bu sene kendime bir iyilik yaptım ve ajanda da almadım. Bu sene yapılacaklar listesi de yapmadım. Böyle son birkaç yıldır bu sene yapılacaklar listesi ya da hedefler listesi yerine kendime mail atıyorum. Her yeni yılda ve her doğum günümde olmak üzere her sene 2 tane mail atıyorum böyle bir süredir kendime. Ama bir sonraki sene için atıyorum. Zamanlayıcıyı ayarlayıp. İşte bu sene mesela 2026 diye mail geldi kendimden. Bunu geçen sene yılbaşında yazmıştım. Bu sene de 2027 için yazdım tekrar. Ve size bundan bahsetmeye geldim asıl. Çünkü maili okuduğumda gerçekten geçmişteki kendimle konuşuyor gibi hissettim. Yani gerçekten geçmişteki kendimden gelen bir mektubu okumuş gibi hissettim. Aslında başka birinden gelen bir mektup gibiydi daha çok. Ben yazmışım gibi gelmedi. Çünkü o zaman daha farklı düşünüyormuşum. Daha farklı bakıyormuşum olaylara. Mailde şunları yazıyorum bu arada. O sene neler oldu? Ne hissediyorum? Tam o an yazdığım an genel olarak ne düşünüyorum? Ne bekliyorum? Ne hissediyorum? Ve hani bu seneyle ilgili ne olsun isterim? Ne mutlu eder beni? Planım ne? Bu tarz şeyler yazıyorum yani. O yüzden böyle o mail bana geldiğinde çok şaşırdım. Yani ben yazmışım gibi hissetmedim kesinlikle. Çünkü bir sene önceki kendimden daha farklı düşündüğüm bir noktadaymışım şu anda. Ve o maili atmasam bunu fark etmeyecektim. Ben günlük de yazıyorum bu arada böyle kısa kısa. Bazen videolarımda da gösteriyorum. 5 yıllık bir günlüğüm var. Ona yazıyorum. Ama tabii oraya böyle bir kısa kısa yazıyorum. Bu böyle direkt bilinçli olarak bu sene bugün için kendime attığım ve kendime seslendiğim bir yazı olduğu için gerçek anlamda kendimden, geçmişteki kendimden bir mektup almış oldum. Ve iyi geldi yani onu okumak. Değişik geldi. Ben daha önceden şey de yapmıştım zaten. Böyle 40 yaşındaki kendime mektup, 80 yaşındaki kendime mektup falan da yazmıştım böyle bir 5 sene önce sanırım. Yani ben bu konsepti seviyorum yeni yıl ve doğum günleri için. Çünkü hem o sene neler olduğunu bir özetlemiş oluyorum. Hem önümüzdeki seneye dair ne beklediğimi yazmış oluyorum ve önümüzdeki sene diyorum ki işte bunlar acaba oldu mu olmadı mı ya da hala bunları istiyor muyum onu görmüş oluyorum. Ve böyle silmediğiniz sürece tabii ki de mail kutumda kendime attığım mailler duruyor mesela. Hani orada bir arşiv oluştu aslında. O yüzden yani size de bunu kesinlikle tavsiye ederim. Bence çok güzel bir şey. Yani yeni yılda ya da doğum gününde olmak zorunda da değil. Mesela bugün
bir mail atabilirsiniz. Seneye bugünkü kendiniz için. Şimdi tam odadan çıkmak üzereydim. Yemeğe gideceğim. Oradan da artık kütüphanede ders çalışmaya devam edeceğim. Yani böyle her gün farklı bir yerdeydim. Çalışma odalarına gitmeye çalışıyordum falan. Yani ben düzen kadınıyım. Ben düzen, rutin seviyorum. Kütüphaneler açık olsun. Ben her gün gideyim oraya. Gideceğim yer belli olsun. O yüzden sizle de sonra görüşürüz. Şimdi kütüphaneden çıktım. Eve gidiyorum. Yarın arkadaşımızın doğum günü. Yarın değil yani yarın kutlayacağız. Onun için hediye baktık. Her yerde o kadar indirim var ki. Ya burada indirimler gerçekten indirim gibi oluyor. Güzel oluyor. Böyle bir şey almadan gezmeye çalışmak zor. Hani sırf indirimde diye insanın bir şey alası geliyor ya. Yani en azından bana öyle oluyor. Bir şeyin fiyatının çok düştüğünü görürsem o ihtiyacım yoksa bile onu alasım geliyor. Hani sadece böyle ya mantıklı çok düşmüş diye. Ama oysa ki mantıklı değil. Düşmedim bu tuzağa. Ben de normalde her gün dışarı çıkarım. İlk kez dün çıkmadım. Dün birazcık odada dinlendim, vakit geçirdim. Kendi kendime vakit geçirmem gerekli diyordum ya, geçirdim. Çok şükür. Dün de Siena'ya kar yağmış. Bu Siena sorunsalı böyle hep o kadar dar ki. Hep böyle dar dar yerlerden yürümeye çalışıyoruz. Şu sokaklar o kadar dar ki yani. İşte ben 40 yılın başı dışarı çıkmadım. O gün de kar yağdı. Burada kar yağması çok ekstrem bir olay. 15 yıldır falan hiç yağmıyormuş. Yani genel olarak zaten hiç yağmıyor. Hani tamam 15 yıl önce yağdıysa da kim bilir ondan önce ne zaman yağdı. Bu arada kar yağdı dediğim hani azıcık bir şey. Fotoğrafını koyarım ama bayağı azıcık bir şey. O azıcık kar bile okeydi benim için. Çünkü ben çok uzun yıllardır kar görmüyorum. Yani ben normalde Eskişehir'de yaşıyorum. Eskişehir gayet soğuk ve kar olan bir yer. Ama üniversiteyi İstanbul'da okudum. Sonra zaten yüksek lisansa buraya geldim. İstanbul'da da doğru düzgün kar yağmıyor. Burada da yağmıyor. Lisede falan mı gördüm ben acaba en son kar ya? Yani çok uzun yıllardır ki böyle benim çocukluğumda kış deyince kar. Hemen bekleriz. Ne zaman kar yağacak? Son kar ne zaman yağdı falan. Çocukluğumda yani böyle kış ve kar ikisi birlikte olan bir şeydi. Çok uzun yıllardır şimdi kar görmüyorum ve çok sinir bozucu bir durum bu. Çünkü kar olmadan kışın bir anlamı yok. Kış soğuğunun bir anlamı yok. O yağan azıcık karda bile her yeri tatil ettiler. Tüm okullar yine, mensalar hemen her şey kapandı. Hemen her şeyi tatil yaptılar yani. Her şeyi kapattılar. O kadar komik ki yani, o kadar alışkın değiller ki. Azıcık bir kar, yağmur gördükleri an tatil oluyor. Geçen sene şeyi hatırlıyorum. Yağmur tatili olmuştu. Yağmur yağdı diye okulu tatil yapmışlardı. Her yeri, kütüphaneleri falan yine kapatmışlardı. Hani kar tatili görüyordum da yağmur tatiline çok şaşırmıştım. Şimdi yemek yedim, eve geldim. Şunu sürüyordum ve bunu göstermek istedim. Çünkü bitti. Bu kadar kaldı yani. Bu son. Daha fazla çıkmıyor. Bu Kiko Milano'nun. Bir kere demiştim ya, o videomu izlediniz mi? Benim işte her şeyim Kiko oldu. Çünkü Siena'da Kiko var. Bir de Sephora var. Sephora da pahalı. O yüzden benim her şeyim Kiko. Ama bunu seviyorum. Bazılarını mecburiyetten alıyorum. Bunu sevdiğim için alıyorum. Bu Kiko Milano'nun Colored Balm. 8 numara. Almond. Badem olan. Bu bir ara çok popülerdi. Ben bunu görüyordum. Artık popüler değil sanırım. Böyle aşırı doğal duruyor. Tadı ve kokusu çok güzel. Tadı diyorum ya, ben dudağımı çok yaladığım için ben yiyorum bu rujları. Çok anlamı yok. Bu bir ruj değil gerçi. Balm adı üstünde işte zaten. Böyle ruj çok sevmiyorsanız, ben gibi gloss falan da ben çok sevmiyorum. Bu böyle hem nemlendiriyor hem birazcık da renk de veriyor. O yüzden bunu yine almayı düşünüyorum. Bitti. Bir de böyle bu bir tık daha böyle hafif kahvemsi bir renk. Ben normalde dudakta böyle koyu renkler, kahvemsi renkler sevmiyorum. Ama dudakta öyle durmuyor. Bir de pembesi de var. Sanırım onu alacağım. Değişiklik olsun diye. Neyse, bu böyleydi. Ben şimdi çamaşır atmaya gideceğim. Burada çamaşır atmak bir çile. Şunu eşyalarımı bilerek oraya koydum. Şimdi atayım, unutmayayım diye. Şimdi evin birçok konforu var, birçok güzel yanı var. Bunlardan biri de çamaşır makinesinin evin içinde olması. Yani çamaşır yıkamak için bir yere gitmek zorunda olmamak. Burada bu arada Siena'daki evlerde de pek çamaşır makinesi yok sanırım. Gerçi olabilir ya, şimdi yalan olmasın. Ama şöyle, sokaklarda hep lavenderyalar var, yani çamaşırhaneler var. Bir de şu yüzden sıkıntı, bu yurtlarda, DSO'nun yurtlarında şöyle 2 tane
jeton veriyorlar. 2 haftada bir 2 jeton alabiliyorsunuz. Yani her hafta için bir jeton alabiliyorsunuz. Ama şu saçma. Biri çamaşır makinesine, biri kurutma makinesine gidiyor zaten. O yüzden yani 2 haftada bir çamaşır yıkamak oluyor. Biz bu zamana kadar Ahmet'le olduğumuz için 2 katı çamaşır yıkama hakkımız oluyordu. O yüzden haftada bir yıkayabiliyorduk. Ama böyle olunca evet sanırım 2 haftada bir olacak. Bu biraz sıkıntı değil mi ya? Ben bunu bir yurtta kalan arkadaşlarıma sorayım. Belki de yanlış biliyorumdur. Ama böyle diye biliyorum. Şimdi bir de olabildiğince doldurmaya çalışıyorum. Bak etrafa bakınıyorum başka ne atsam diye. Bir de bu çamaşır attığımız yer uzak. Yani binanın dışında uzak değil de ya aynı binada değil. Normalde yurdun alt katında falan oluyor mesela. Binanın dışına çıkıyoruz. O yüzden kabanımı falan giyip gideceğim. Şimdi çamaşır attım geldim. Bu her yurtta var mı bilmiyorum ama bizim yurtta book sistemi var. Yani hangi makineyi 3 çamaşır makinesi var, kurutma makinesi var bu binada. Diğer binada ayrıca var. Hangi makineyi hangi saatte kullanacaksan onu rezerve ediyorsun. Ki aynı anda başkalarıyla sıkıntı olmasın ya da gereksiz meşguliyet olmasın. Ama bu sisteme rağmen ben mesela gittim. Benim çamaşırlarımı atacağım makinedeki kişi almamış temiz çamaşırlarını. O yüzden onu bekledim orada. Yani evde olmamasının çamaşır makinesinin sıkıntısı bu. Yoksa şurası yani gider atarsın ama yani insanlar almıyor. Alması gereken zamanda falan. Ya da senin makinene atmış oluyor. Ve mesela şimdi gittim ya attım. Sonra gidip çamaşır makinesinden kurutma makinesine atmaya gideceğim. Bir de en son tekrar gideceğim. İşte Ahmet varken bunları Ahmet yapıyordu. Ben daha yeni yapıyorum evet. Bu ikinci yapışım falan. Yani o yüzden evdeki çamaşır makinesi bir lüks. Çok şükür şikayetçi değilim. Var. Makine olmaya da bilirdi. Makine var ve yıkıyoruz. Yani dışarıda bir yere gitmiyoruz. Ama evdeki makine bir lükstür. Bunların kıymetini bilin. Yurtta yaşamak insana çok şeyin kıymetini bildirtiyor. Bu arada ben ilk kez yurtta yaşamıyorum. Üniversitede de yurtta kalmıştım. Ama özel yurttu ve o yüzden koşulları daha iyiydi yani. Evdeki birçok şeyin kıymetini biliyorsun. Gidip buzdolabı açmanın kıymeti. Evde halı olması. Böyle bir evde televizyon, arka fon sesinin olması. Ya da bir odada sıkılınca diğer odaya geçebilmek. Hele ki 2 kişi yaşıyorsanız biz işte Ahmet'le yaşadığımız için bunca zaman. Ya gerçi bu sene yurda geçtik ama işte önceki evimiz de 1+0 stüdyo daireydi neticede. Böyle kapıyı kapatıp yalnız kalabildiğin bir oda olması ayrı bir oda. Bu tarz birçok şeyin kıymetini anlıyor insan yurtta kalınca. Sonra eve geçince evin konforunu da hemen unutuyorum. O da var yani. Onlar böyle çok normalleşiyor sonra insan için. Hani hep her gün gördüğün için çok şükür halımız var demiyorsun mesela. Ama burada diyorum ki böyle beton yer yani diyorum ki halı olsaydı keşke diyorum. İşte insanoğlu. Neyse hayat dersim de bittiğine göre bunu dolduracağım. Bu arkadaşımın anı defteri. Ben bu sıralar liseye dönüş ya böyle bir pijama partisi, bir anı defteri doldurma. Burada defterin tipi de tam öyle değil mi? İnsanın bu deftere yazası geliyor ilk sayfaya. Bana kalbin kadar bu temiz sayfayı ayırdığın için teşekkür ederim. Ya öyle bir defter, öyle bir vibe'ı var. Bu defteri dolduracağım şimdi gözyaşlarımla birlikte. Çünkü artık bitiyor yani. Siena'da master maceramız. Hepimiz sonuna geliyoruz. Hepimiz derken ben, arkadaş grubum. Bir şeylerin sonuna geliyoruz ve sonlar birazcık üzücü. Bilmiyorum ben ağlarım şimdi bu konuyu konuşursam. Böyle yavaş yavaş birileri ayrıldıkça, bazı şeylerin son kez olduğunu fark ettikçe, anı defterleri doldurmaya başladıkça insan hüzünleniyor bir dönemi kapatırken. Ama çok şükür hüzünlenebilmek de bir ayrıcalık ki sen hani orada güzel vakit geçirmişsin. Orada iyi zamanlar geçirmişsin ki bitmesi seni üzüyor. Hani böyle bitsin de bitse de gitsek hatırlamak bile istemiyorum dediğim günler de olabilirdi. Çok şükür öyle bir şey değil. Neyse böyle duygusal konuşmaları sonra yapacağım. Şu an henüz yapmayacağım. Şimdi ağlayarak şu defteri dolduracağım. Bu videoyu da artık burada kapatayım. Çok konuştum. Bayağı konuştum. Eğer buraya kadar dinlediyseniz gerçekten ve beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Bana yazın bu arada ya lütfen. Hani bana sadece yardım için yazıyorsunuz. Tamam işte yüksek lisansla ilgili bir şeyler sormak için yazıyorsunuz. Anlıyorum yardım ederim. Ama bana genel görüşlerinizi, paylaşmak istediklerinizi de yazabilirsiniz her zaman için. Bakıyorum çünkü okuyorum yani hepsini. Bana gelen mail, yorum, DM her şeyi. O yüzden lütfen bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve eğer içinizden geliyorsa da herhangi bir yerden bana yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.